futbol severler. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosu ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlerle Batshuayi üzerine konuşacağız. Bugün Euro 2024 üzerine konuşmayacağız. Euro 2024 videosuna kaldığımız yerden Pavon'la birlikte tekrar devam edeceğiz. Ama bugün sizlerle Batshuayi üzerine konuşacağız. Bir tane Fenerbahçe yayınında Fenerbahçe taraftarının Batshuayi üzerine yaptığı yorumlar üzerine bu videoyu çekmeyi düşündüm. Bu videoyu çekme gereği duydum. Batshuayi Galatasaray'a transfer oldu. Fenerbahçeliler şerefsiz ilan etti videosuyla karşınızda olacağız. Başlığımız biraz uzun olabilir. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar diyelim ve videomuza geçelim. Batshuayi Galatasaray'la 3 yıllık anlaşmaya vardı ve Fenerbahçeliler tarafından Batshuayi'nin Galatasaray'la anlaşması tepkiyle karşılandı. Fenerbahçe taraftarı tepkisini Batshuayi'ye hemen gösterdiler. Çünkü Batshuayi'nin gitmesini istemiyorlardı. Bu fiyata Batshuayi kapasitesinde, Batshuayi özelliklerinde bir forveti nasıl alacağız diye düşünen Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'a gittiği için nasıl tepkiyi gösterdiler. Yani bu Batshuayi'nin gidişiyle ilgili tek gösterilen tepki değil veya yönetimin Batshuayi takımda tutmamasıyla alakalı bir tepki değil. Batshuayi'nin ezeli rakibi, ezeli düşmanı olarak gördüğü Galatasaray'a gitmesinden dolayı verilen bir tepkiydi. Yaptıkları bütün Fenerbahçe taraftarının yaptığı bütün yorumlar Batshuayi'nin gitmesiyle alakalı değil, Galatasaray'a gitmesiyle alakalı oldu. Şunu söyleyelim o zaman. Batshuayi Galatasaray'a gittikten sonra Fenerbahçe taraftarı tepkisini gösterdi ve Batshuayi'yi paracı şerefsizlik ilan ettiler. O zaman Batshuayi Beşiktaş'tan da Fener'e gelirken paracı şerefsiz değil miydi? Siz Galatasaray'a gidince sizden giden her oyuncuyu paracı şerefsiz olarak ilan ediyorsunuz da paracı olarak takımınızdan giden bir oyuncu size gelirken paracı değil miydi? Batshuayi'yi siz Beşiktaş'tan almadınız mı? Aldınız. Batshuayi'yi Beşiktaş'tan alırken paracı değildi, şerefsiz değildi de Batshuayi sizden Galatasaray'a gittiğinde mi paracı şerefsiz oldu? Verseydiniz parayı elinizde tutsaydınız. Evet, Fenerlerin bir kısmı biz Batshuayi'yi istemedik. Hocamız Mourinho Batshuayi'yi kadrosunda görmek istemedi. Taktik sistemine Batshuayi uymadı. Eğer Mourinho'nun taktik sistemine uymuş olsaydı Batshuayi, yönetimimiz ne yapar ne eder elinde tutardı diyorlar ama şunu söyleyeyim, elinde falan tutamazdı. Siz tutmak istediğinizde belki tutamadınız. Nereden bileceğiz? Belki de Batshuayi'yi tutmak istediniz. Batshuayi'nin takımda kalmasını istediniz ama Batshuayi Galatasaray'ın teklifini kabul etti gitti. Bir futbolcu, Fener'de oynayan futbolcuyu Galatasaray veya Beşiktaş veya Trabzon transfer edemez, isteyemez diye bir kural mı var? Siz Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan Trabzon'un oyuncu alırken alacaksınız ama Galatasaray, Beşiktaş veya Trabzonspor sizden bir oyuncu istemeye geldiği zaman alamaz. Alırsa oyuncu şerefsiz mi oluyor? Hayır, olmuyor. Galatasaray istedi, aldı, siz belki de istediniz, elinizde tutamadınız. Bu kadar basit. Galatasaray'a hayırlı olsun Batshuayi transferi. Batshuayi Galatasaray için güzel bir transfer oldu. Süper bir transfer olduğunu söyleyemem ama Galatasaray istediği çapta bir oyuncuyu bulmuş oldu bence. Galatasaray Icardi'nin yokluğunda oynayabilecek, Icardi'nin yokluğunda böyle tedirginlik yaratmayacak bir oyuncu almak istedi ve bunu da Batshuayi ile yaptı. Batshuayi'yi alması şu açıdan iyi: şehri bilen, takımı bilen, ligi bilen, işte yemekler konusunda sıkıntı yaratmayacak, konuşma, dil konusunda sıkıntı yaratmayacak bir oyuncuyu bulması iyi oldu. Yani dışarıdan bir oyuncu alsa önce şehri tanıyacak, ligi tanıyacak, şehre uyum sağlayacak, takıma uyum sağlayacak, lige uyum sağlayacak, yemeklere alışmaya çalışacak, dil sorununu çözmeye çalışacak derken bu sıkıntılar Batshuayi'de olmadığı için de bu yüzden bence güzel bir transfer yaptıklarını söylüyorum. Ve Galatasaray çok yoğun bir tempoya girecek. Belki hazırlık maçlarıyla bu yoğun tempo başlayacak. İlla ki hazırlık maçları oynayacaklardır. Belki 3-4 kişinin bir araya katıldığı hazırlık kampında mini bir kupaya girecek belki. Daha sonra başlayacakları lig, şampiyonluk yarışına girecek. Bu şampiyonluk yarışı içerisinde aynı anda Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacak. Aynı anda Avrupa Kupası maçları oynanacak. Bunların bu tempo yoğunluğunda, Icardi'nin yokluğunda iyi bir alternatif olmuş oldu Batshuayi. Ve Batshuayi'nin geçen sene zaten Fenerbahçe'de yaptıklarını da Galatasaraylılar biliyor. Oyuna girdikten sonra Fenerbahçe'ye verdiği katkıyı gördüler. Gol attı. Birçok maçta boyunun uzunluğunu da gösterdi. Kafa hakimiyeti olan bir futbolcu. Kafa hakimiyeti olduğunu da gösterdi. Toplara
İyi şutlar çekti. Kafa hakemiyetiyle güzel goller attı. Belki takımın ipten döndürdüğü maçlar oldu. Belki takımının geri gittiği maçlarda takımının beraberlik golünü attı. Belki takımın berabere giderken takımının galibiyet golünü attı. Geçen sene Batshuayi yani çok süper diyemeyiz. Çok efsane oynadı diyemeyiz. Ama oyuna girdiği zaman da hakkını veren bir oyuncuydu. Tabii hatalı oynadığı maçlar olmadı mı? Gol pozisyonları kaçırdığı maçlar olmadı mı? Ya bunu nasıl atamazsın dediğin, Fenerbahçe taraftarından bunu nasıl atamazsın dediğin pozisyonlar olmadı mı? İlla ki oldu. Ama Batshuayi Icardi'nin yokluğunda Galatasaray taraftarını of ne yapacağız dedirtmeyecek. Geçen sene Icardi'nin yokluğunda of ne yapacağız diyordu Galatasaray. Icardi'nin yokluğunda bir tedirginlik yaşıyorlardı. Bu tedirginliği de Batshuayi ile atacak Galatasaray taraftarı ve artık Batshuayi'den faydalanacaklardır. Yani Fenerbahçe taraftarının kızmasındaki en birinci temel sebeplerden biri ezeli rakibi, ezeli düşman olarak gördüğü Galatasaray'a gitmesi. Yani bu sadece Galatasaray'a değil Beşiktaş veya Trabzon'a da gitseydi aynı tepkiler gösterilecekti. Çünkü zamanında Beşiktaş Gökhan Gönül'ü aldığında Fenerbahçe taraftarı aynı tepkiyi göstermişti. Beşiktaş'a da Gökhan Gönül'e de göstermişti. Batshuayi Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'den giden Batshuayi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon harici Süper Lig'de başka bir takım mesela diyelim ki Adana Demirspor, işte Konyaspor, Antep veya Alanya gibi herhangi bir takıma gitmiş olsaydı Fenerbahçe taraftarından Fenerbahçe taraftarı için hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Fenerbahçe taraftarı bu kadar tepki göstermeyecekti. Sırf Galatasaray'a gittiği için bu ciddi tepkiler gösterildi. Şerefsizlikle ilan edildi, suçlandı. Yine Batshuayi Türkiye'de bir takıma değil de başka ülkede, herhangi bir takıma gitmiş olsaydı yine bu kadar Fenerbahçe taraftarından tepki görmeyecekti. Şerefsizlikle suçlanıp şerefsizliği ilan edilmeyecekti. Yani şerefsiz olarak giden oyuncu emin olun size de şerefsiz olarak geldi. Bunun da farkında olun. Çünkü listede Beşiktaş'tan geldi. Para için Galatasaray'a giden Batshuayi Beşiktaş'tan da Fenerbahçe'ye para için gitti. Para için gitmesi de normal. Gayet normal. Para alacak bu futbolcular. Parayı veren gidecek. Bu gayet normal. Ve Galatasaray dediğiniz takım sizden iyi. Bakıldığında sizden iyi. Sen geçen senenin şampiyonu. Ligin son şampiyonu Galatasaray. Şampiyon takıma gidiyor. Siz şampiyon olabildiniz mi? Olamadınız. Siz Ziraat Türkiye Kupası'nı dahi alamadınız. Beşiktaş'a o kadar fark atmanıza rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nı dahi alamadınız. Bir başarı elde edemediniz. Süper Kupayı alamadınız. Avrupa'da bir şey yapamadınız. Avrupa kupalarında Olympiakos'a eğlendiniz. Diyeceksiniz ki Olympiakos kupayı aldı. Olympiakos'un kupayı alması güzel bir şey onlar açısından ama yani bakıldığında Olympiakos'tan kaliteli bir kadronuz var. Yani o zaman şunu da söyleyeyim ben size. Tadic'i şerefsiz ilan ediyorum ben de o zaman bir Beşiktaşlı olarak. Tadic'i biz getirdik İstanbul'a. Anlaşmışız. Sözleşmemizi imzalayacağız. Her şey anlaşılmış. Giriyorsun araya Tadic'i alıyorsun. Şerefsiz takımın şerefsiz oyuncusu mu demem gerekiyor? Sen şerefsizlik yapıp araya giriyorsun. Fazla para veriyorsun. Hiç aklında olmayan bir oyuncu. Türkiye'ye gelince istiyorsun. O zaman Türkiye'ye Beşiktaş getirtmedin. Hani aklında varsa Tadic'i istemek. Türkiye'ye Beşiktaş'a getirtmeden önce isteseydin. Niye istemediniz? İstemediniz. Niye Türkiye'ye geldikten sonra Beşiktaş Türkiye'ye getirttikten sonra istediniz? Batshuayi için şerefsiz diyorsan, Galatasaray şerefsizlik yaptı, Batshuayi'yi aldı diyorsan, sen de şerefsizlik yapıp Tadic'i aldın. Zamanında sen de şerefsizlik yapıp Batshuayi'yi aldın. Sen Batshuayi ile görüşüyorsun. Ben Batshuayi ile görüşüyorum. Sözleşme uzatacaksın diye Galatasaray teklif yapmayacak mıydı? Galatasaray Fener görüşüyor. Ben istemiyorum mu diyecekti. Demeyecekti. Galatasaraylar da dediği gibi istediler aldılar. Bu kadar basit. İstediler aldılar. Tutsaydın. Yok istemedik de yok Mourinho'nun taktiğine uymadı da yok Mourinho istemedi de. Ben nereden biliyorsun istemediğini? Belki de istedi tutamadı. Galatasaray istedi aldı. Evet, sizden de düşünüyorsunuz. Batshuayi şerefsizlik mi yaptı? Batshuayi para için şerefsizlik yapıp Fenerbahçe'ye mi gitti? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Benim Batshuayi ile ilgili görüş ve düşüncelerim bunlar. Batshuayi bence şerefsizlik yapmadı. Galatasaray parayı verdi gitti. Gittiği takım da Fenerbahçe'den daha iyiydi. Galatasaray'a da birinci forvet olarak gitmediğinin kendisi de farkında. İkinci forvet olarak oynadığı takımdan ikinci forvet olarak bir takıma gitti. Icardi'nin yokluğunda oynayacak. Icardi'ye yardımcı olacak bir oyuncu alındı. Tekrar Batshuayi Galatasaray'a hayırlı olsun.
Galatasaray taraftarı sevinmeli. Hem de yıldız bir oyuncu aldı. İsmi bilinen, tanınan bir oyuncu aldılar. Galatasaray'a hayırlı olsun diyelim. Videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.